Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere 12 Temmuz Cuma günü BİM Market'te satışa sunulan teknolojik cihazlardan bahsedeceğim. Bahsetmişken arkadaşlar tabii ki de ben kendim gittim. Sabahtan alışverişimi yaptım. Özellikle de benim ihtiyacım olan ve fiyatına göre de çok uygun bulduğum cihazları sizler için tek tek satın aldım. Bu videoda arkadaşlar detaylı bir inceleme yapmayacağım. Bunları biraz size daha böyle kaba ve yüzeysel bir şekilde incelemelerini yapacağım. Eğer ki özellikle merak ettiğiniz bir ürün varsa, detaylı incelemesini istediğiniz varsa da aşağı yorumlar kısmına yazarsanız buradan da arkadaşlar sizler için detaylı bir inceleme videosunu hazırlayabilirim. Videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilsen hemen abone olmayı unutma. Ardından da bu videoyu da beğenmeyi ihmal etme. Şimdi gelin bu ürünleri sizlere bir tek tek göstereyim. Şöyle arkadaşlar ben üst üste dizdim. Benim en çok ilgimi çekenlerden biri Polasmart'ın arkadaşlar PSS-W20 akıllı saati diyor. Şöyle bakın sizlere yakından göstereyim. Tasarım olarak zaten Apple Watch Ultra'ya gerçekten fazlasıyla benzeyen bir saat arkadaşlar. Ben bunu çok merak ettim. Hiç bu zamana kadar da incelemesi çekilmemiş ve fiyat olarak da arkadaşlar 499 TL olması lazım. Şöyle kataloğu da açtım. Eğer fiyatları karıştırsam diye 499 değil 449 TL'ye gelmiş arkadaşlar ve kredi kartına taksitle alabiliyorsunuz. Ben bunu kredi kartıma 6 taksitle bu ürünleri satın aldım. Şöyle gördüğünüz gibi çağrı cevaplayabildiğinden bahsedilmiş. 1.83 inçlik bir ekranı olduğu da bahsedilmiş. Şöyle hemen hızlıca bir çıkaralım bakalım. Egzersiz modu var. Adım sayabiliyor. Uygulama bildirimi de verebildiğinden bahsedilmiş. Şöyle evet açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane Türkçe kullanım kılavuzu var. ProSmart'ın bu özelliğini seviyorum. Ürünlerinde hep Türkçe kullanım kılavuzu da geliyor arkadaşlar. Şöyle bir tane bakın siyah silikon kordonumuz geliyor. Orta kalite dediğimiz bir malzeme kalitesi var. Ardından tabii ki de zaten şöyle saatimizin kendisi. Şöyle bakın saatin kendisi, ben bunu zaten size detaylı bir şekilde göstereceğim. Ardından da bakın şöyle bir tane de bakın manyetik şarj aleti de bu kutunun içerisinden geliyor. Jelatinini kaldırdım. Gerçekten güzel böyle. Yani kavisli bir ekran değil arkadaşlar. Çerçeveleri olan belirgin bir ekran arkadaşlar. Yan tarafta şöyle bir tane turuncu butonu var. Yan tarafta şöyle bir tane de hoparlör de konumlandırmışlar. Tabii ki de bunlar ne oluyor? Konuşma özelliği olduğu için otomatik olarak hoparlör de zaten mevcut. Yanında da zaten bir tane mikrofon da var bu saatin. Bir tane bakın şöyle tekerleğimiz var. Buradan da zaten geçişleri yapabiliyorsunuz ve bir tane de kısa yol butonu da bu saatin üzerine konumlandırmışlar. Şurada bakın sensörleri konumlandırmışlar. Genellikle zaten bu sensörler sayesinde nabız, tansiyon, kandaki oksijen seviyesi gibi verileri ölçebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir saatimizi çalıştıralım. Şarjı var mı hiç bilmiyorum. Şöyle deneyeceğim bakalım açılıyor mu? Hatta hangi tuştan açılıyor onu bile bilmiyorum. Muhtemelen şu tuştur, belki deneyelim. Kordonları zaten geçirmeli sistem arkadaşlar. Şöyle kaydırarak geçiriyorsunuz ve direkt zaten tık diye oturur bu kordonlar. Aynen. Bak üsttekini oturttuk. Hemen şöyle alttakini de takalım. Bu arada 42 mm'lik kordonlar da bu saate uyumlu arkadaşlar. Kendiniz isterseniz özel farklı renkte veyahut da materyalde kordonlar da bu saate alabilirsiniz ve bunlarla bir kombin oluşturabilirsiniz. Saatin şarjı yok galiba. Bunu bir şarjı takayım. Ben diğer ürünleri incelemeye devam edelim. Sıradaki ürünümüz Polosmart'ın Gaming RGB LED'i arkadaşlar. Ürün kodu da PGS 405 olarak geçiyor. Ben bunu stüdyomda mesela işte monitörümün arkasına uzun zamandır bir RGB LED yapmak istiyordum. Uygun fiyatlı da bir LED arıyordum arkadaşlar. Şans eseri bugün zaten Polosmart'ın gelen bu gaming ürünleri arasında bunu da gördüm. Bu arada petekler de vardı mesela. Yan yana takabileceğiniz petekler var. Bu aralar çok meşhur furyası var onun ama açıkçası biraz petekler bana pahalı geldi. Yani onlar 249 lira falandı. Hemen bu LED'in fiyatını da sizlere söyleyeyim. Bu RGB LED'in de 149 TL fiyatı var. Hemen şöyle size özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. 16 farklı renkte çalışabiliyor. 4 farklı ışık modu da var ve 7 farklı ışık kademesiyle çalıştırabiliyorsunuz. IP65'te suya karşı dayanıklık sertifikası bu ledlerde mevcutmuş. Kutu içinden bahsedecek olsak bir tane şöyle zaten Türkçe kullanım kılavuzu geliyor. Bir tane uzaktan kumandamız var. Bunun sayesinde zaten ışıklar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şöyle bakın bir sarmala salmışlar. Ledlerimiz burada gördüğünüz gibi. Şuradan bakın uç kısmı zaten bağlantı kısmı. Şöyle göstereyim. Ve son olarak da arkadaşlar güç kısmı. Burada da gördüğünüz gibi USB üzerinden güç alabiliyorsunuz. Yani ne oluyor? Bunu isterseniz televizyonunuzun arkasına, isterseniz monitörünüzün arkasına, yani USB'den güç alabileceğiniz herhangi bir aygıtın arkasında güzel bir şerit yapabilirsiniz. Bu da benim için iyi oldu. Monitörümün arkasına şöyle güzel bir RGB LED aydınlatma yapmak istiyordum. Burada Polosmart'ın bu LED'ini burada değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi niye çalıştırmadınız diye kesin kızarsınız siz. Ben hemen şöyle çalıştırayım, sizlere göstereyim de bu lafı da yemeyelim. Hemen şöyle bir güç kaynağına bağlayacağım arkadaşlar. Şuradan bir bağlantısını yapayım. Şurada bakın iğneleri zaten buraya geçiriyorsunuz birbirine. Heh, tamamdır. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar bir USB'den güç alacaksınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arka tarafında zaten yapışkanlı bir bant var. Buradan kendiniz bu bantlar sayesinde yapıştırabilirsiniz. Harici olarak ekstra yapışkanlar da kullanabilirsiniz ama kendisi zaten direkt yapışkanlı şekilde gelebiliyor. Şöyle bakın ledlerini gördünüz.
Şu anda geçiş modunda, kendi otomatik bir geçiş modunda. İsterseniz aradaki lehimli kısımlardan kesebiliyorsunuz da. Yani şu anda tabii stüdyom çok fazla aydınlık. Burada ışıklar ama gene de bakın iyi belli ediyor kendini yani. Ben bunu zaten eğer ki bir montajını yapayım sizlere, bunu da muhakkak belki Instagram'dan veyahut da bu videonun içine falan eklerim yani arkadaşlar. Olabildiğince sizlere bunların hepsinin geri dönüşlerini, kullanımlarını paylaşacağım. Şimdi gelelim Polasmart'ın şarjlı diş fırçasına. Şarjlı diş fırçalarını ben çok uzun zamandır zaten kullanıyorum. Elimde de zaten pahalı bir markanın pahalı bir ürün de var arkadaşlar. Ama bunu da merak ettim çünkü Polasmart'ın bu ürününü çok fazla bana tavsiye ettiler. Yani gerçekten de yorumlarını falan gördüm internette. Çok başarılı dediler. İçinde zaten bakın 3 artı bir tane de başlık çıkıyor. 4 tane başlığı var. Uzun bir sürede kullanabiliyorsunuz. Ve tek şarjda da 45 gün kullanım süresi verebiliyor sizlere. Farklı farklı modları da var. Bunu da ben çok beğendim. Bakın dakikada 26.000 titreşimle çalışabiliyormuş. 5 farklı fırçalama modu var. Benim elimdekinin sadece tek tip bir fırçalama modu var arkadaşlar. Eğer ki ucundaki fırçayı mesela işte yumuşak, sert, kalın alırsanız farklı şekilde kullanabiliyorsunuz ama kendinizin üzerindeki farklı farklı modların olması beni çok memnun etti. Çok merak ettim gerçekten. O yüzden de kullanmak istedim. 500 miliamperlik bir bataryası var. Gayet güçlü bir bataryası var. 2 wattlık gücünde olan bir motoru da üzerinde mevcut. Bu arada arkadaşlar 45 gün diyor ama tam şarj ile kullanmak isterseniz de kesintisiz bir şekilde 3 saat boyunca bu fırçayı kullanabiliyorsunuz. Hemen sizlere onu da bir takdim edeyim, göstermek istiyorum. Şurada bakın diş fırçasının ana motor kısmı var. Şarj kısmı Type-C'den. İşte Type-C ise tamam abi. Type-C ise olur. Gerçekten bakın Polasmart burada yenilikçi yapmış. Arkadaşlar kendi cebimden aldım. Hiçbir reklam falan yok ama özellikle de mesela elektronik cihazda şu şarj girişini Type-C yapıyorsa gerçekten iyidir. Yani bu firma ürünlerine değer veriyordur. Şarjı var mı bilmiyorum ama. Oo. Oo. Evet, bayağı da iyiymiş. Hemen onları size göstereceğim. Bir tane ucuna başlık takayım arkadaşlar. Size oradan göstermek istiyorum detaylı bir şekilde. Bu diş fırçasının fiyatı ise 265 TL. Gerçekten diğer pahalı markalara göre çok uygun fiyattan satıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü genellikle diğer markaların 1000-1500 lira çıkan fiyatları var. 265 TL'ye ya beni bir sene bile kullandırsa gerçekten yeter derim ya. Gerçekten bakın üzerindeki farklı farklı modları sayesinde bence hak ettiğini düşünüyorum ya. Güzel cihaz. Vallahi helal olsun. Güzel cihaz yapmışlar. Bence çok da uygun fiyata sattıklarını söyleyebilirim. Şurada tırnakları var arkadaşlar. Tırnaklardan geçiriyorsunuz. Şu anda bakın gördüğünüz gibi üzerinde modlar var. Ne diyor? En üstte soft, yumuşak mod. Clean, temizleme, beyaz modu var. Polish diyor. Biraz daha sert. Sensitive dedi. Daha hassas bir modu var. Burada bakın şarj olduğundaki şarj kısmı diyor. İlk çalıştırdığınızda hassas modda çalışıyor arkadaşlar. Şu anda yumuşak moda geçti. Daha clean. Bakın clean'e daha böyle bir hız serileşmeye başladı motor. Burada da bakın beyazlatıcı mod diyor gördüğünüz gibi. Şöyle uçlardan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yakın sizlere göstermeye çalışacağım ama çalışan kısımlarını göstermeye çalışıyorum. Duruyor, başlatıyor, duruyor, başlatıyor. Böyle kısıp arttırıyor gerçekten. Burada da farklı bir modu var. Burada da sensitive modu. Bu ürün kesinlikle bu fiyatı hak ediyor arkadaşlar. Ben gerçekten de bunu uzun bir süre kullanacağım. Deneyimlerini size gene bahsedeceğim. Gerçekten iyi ki de aldım dediğim ürünlerden biri olacağını düşünüyorum. Gelelim sıradaki ürün arkadaşlar. Şimdi Kumtel'in burada şarjlı bir el fanı var. Ben burada stüdyoda maalesef bu odada klimam yok. Diğer odadan klimayı açıp burayı soğutmaya çalışıyorum ve beni gerçekten bazen çok fazla zorluyor. Yazın sıcak havalarda çalışırken en azından sürekli klima çalıştırmak da istemiyorum. En azından benim çalışırken böyle hafif de olsa serinletsin, bana yetsin dediğim bir ürün gördüm arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 3 tane farklı marka üzerinden farklı farklı fanlar satılıyordu BİM'de yani. Bu cumada ben bu Kumtel'in şarjlı el fanını aldım. Bir masaüstü tipi vardı başka bir markanın. Hemen onu da size fiyatını söyleyeceğim. Şöyle ayaklı olan, masa tipi olan dediği bir USB mini fan vardı. Bu benim elimdeki arkadaşlar en uygun fiyatlı olan 129 TL olan. Ve özellikle de sessiz olduğuyla ilgili yorumları çok fazla okudum. O yüzden de çok merak ediyorum şu anda sesini. 3 farklı hız modunda çalışıldığını söylemiş arkadaşlar. Zaten travel mod dediğimiz yani istediğiniz yerde her yere seyahatlerde falan yanınıza götürebiliyorsunuz. Gerçekten bunu çok merak ettim. Zaten kutudan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Şöyle arkadaşlar fanın kendisi geliyor. Bir tane isterseniz şöyle ayaklığı dediğimiz yani masa üstüne koymak istediğinizde şöyle bir tane bakın şöyle standı var. Bir tane de şarj kablosu geliyor. Micro USB bir şarj kablosu var. Hemen şöyle size takayım onu da göstereyim. Bakın buradan takıyorsunuz. İsterseniz şunu böyle masa üstüne koyup çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz de elinize alıp kendiniz çalıştırabilirsiniz. Şarjı var mı bakalım. Şu anda bakın mesela mesafem bu. Ses ne kadar size geliyor bilmiyorum. İyi. Bu en düşüğüymüş. Daha hızlandı bak. Oo. Bakın şuradan ses ne kadar size gelecek. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak çarpar ha. Gerçekten o derece hızlı. Bunu
en kısında kullansanız size yeter. Ben bu kadar güçlü bir şey beklemiyordum. Şöyle yan tarafta bakın bir tane de micro USB'de girişi var ama bak beni en çok şaşırtan, ya dedim çok fazla bir şey çıkmaz en azından dedim, hani 129 TL. Ama böyle şarj olup da böyle güzel estirmesi de var ya. Şu an bugün yaptım. Hani diş fırçasıyla belki yarışır derim ama abi çok iyi ya. Şuna bak. Ben bunu çekimlerde karşıma koyarım. Eğer ki ses ne kadar yapıyor onu merak ediyorum ama şöyle sesini de ölçeceğim. Telefonda desibel metre vardı, bak onu da size göstereyim. Direkt canlı canlı testini yapalım. Şu an bak bu mesafeden ölçüyorum. Desibeli görüyor musunuz? Yaklaşık olarak 27-28 desibel falan en kısık modda. Bu da benim için yeterli, güzel. Ben sevdim bunu. Gerçekten şöyle bakın arkadaşlar. Kumtel'in şarjda el fanını almak isterseniz de ürün bu şekilde. Plastik malzemesi çok kaliteli değil. Elinizden düşerse kesinlikle kırılabilecek bir malzeme arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok böyle kaliteli bir plastik malzemesi yok. Ama masa üstünde falan şöyle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şey. Yani ben bunu mesela buradan koyarım. Buradan versin bana. Bak bu videoda çalışmaya devam etsin. Umarım ki arkada çok fazla ses yapıp da bu videonun sesini bozmaz. Ve gelelim arkadaşlar bu videodaki son ürünümüze. Polo Smart'ın PGS 104 ismiyle geçen bir gaming kulaklığı var. Bu arada bayağı bir gaming kulaklık geldi arkadaşlar Polo Smart markasının. Ben bugün bu modelini seçtim. En çok da bu FSS 8 modeli var arkadaşlar. Hatta FS58 evet FS58 modeliymiş. O çok tercih ediliyordu. Bir de bu çok fazla tercih ediliyordu. Hemen size bunun fiyatını da söylemek istiyorum. Ben bu kulaklığı 379 TL'ye aldım arkadaşlar. Görünüşü açısından mesela yeşil rengi falan çok hoşuma gitti. Hemen şöyle sizlere özelliklerinden bahsedeyim. 300 mAh bir batarya kapasitesi varmış. 4 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz bu kulaklıkta. Kutunun şarjıyla beraber de toplamda 20 saat kullanabiliyorsunuz. Üzerinde bir dokunmatik fonksiyon olduğunu da söylemişler. Bluetooth'un 5.3 versiyonuyla geliyor. 30 mAh'de kulaklıkların her birinin batarya kapasitesi mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca açayım. Size onu da bir yakından göstermek istiyorum. Şöyle kutudan çıkardık. Güzel bir kutu yapmışlar. Tebrik ederim şöyle. Turuncu bir kutusu var. Oradan şunu da çıkaralım. Oo, şöyle bakın bir kutlaması var arkadaşlar. Burada zaten kulaklığın kendisi. Şurada bir tane böyle harici bir kutu yapmışlar. Burada ne varmış ona bir bakalım. Bu kutunun içerisinde muhtemelen şarj kablosu vesaire onlar vardır. Onları size bir göstereyim. Bir tane bakın Type-C şarj kablosu geliyor. Yani bu kulaklıkları Type-C ile şarj ediyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar kulaklığın içinden şöyle kulağınızın bedenine göre farklı yastık tipleri de geliyor. Üzerinde genellikle bunlar medium olur. Burada small ve large olacak şekilde kulağınızın iç yapısı eğer ki dar veyahut da geniş gelirse buradan değişiklik yaparak kulağınıza tam ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Hemen şöyle kulaklığı çıkardık. Oo, değişik bir tasarım varmış. Bak burada yan tarafta şöyle sizlere göstereyim bakın. Gördünüz mü? Değişik böyle hoparlör mü diyeceğim? Yok, hoparlör de değil. Şurada bakın bir tane LED'i var galiba. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane bakın kulaklık yapısını görüyorsunuz. Komple içi zaten yeşil. Kulaklıkların kendisi şöyle bakın silikonlu bir kulaklık yapısı zaten gördünüz az önce. Yastık pedlerinden size bahsettim. Bakın şurada bir şarj koruma kısmı var. Bunları sökmeniz gerekiyor ki şu anda kulaklıklar şarj olmuyor. Neden? Kargoda mesela bir sorun çıkmasın. Sürekli batarya sömürmesin diye kulaklıklar bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunları sökmezseniz eğer kulaklıklarınız şarj olmaz. Şarj olmaya başlayınca gördünüz mü? Yeşil bir ışık yandı içerisinde. Güzel bir LED'i de var. Gece bir var ya kendini bayağı iyi belli eder. Ben size buna bir karanlıkta çekim atarım bu videoya görürsünüz. Dışarıdan kutu kapalı olduğunda şöyle bakın. Bir böyle yılan kafası mı desem ya da böyle uzaylı tipi gibi bir ifadesi var arkadaşlar kutunun. Önde bakın şöyle şarj seviyesini de görebiliyorsunuz. 1, 2 ve 3 diş olacak şekilde şarj seviyesi var. Şu anda kutunun 2 diş şarjı var. Yani yeterli bir şekilde şarjın olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta şöyle bakın bir tane de Type-C girişi kutunun üzerinde mevcut. Hemen şöyle bir ufak bir test yapacağım. Dediğim gibi eğer ki bunun isterseniz bunun detaylı incelemesini yapacağım size arkadaşlar. Bu ön inceleme olduğu için bu kadar fazla detay vermeyeceğim. Zaten bir ses geldi dınk diye. Bluetooth'un 5.3 güzel. Yani güncel bir versiyon Bluetooth koymuşlar. PGS 104 diye zaten çıkıyor hemen şöyle. PGS 104'ü bağladık. Okey. Hemen size ufaktan bir yorumumu söyleyeyim. Bayağı yoğun bas vermişler. Bu kulaklıkta yoğun bir bas var. Direkt hissediyorum mesela onu yani. Parça ileri geri sar var. Bir kere dokunduğunuzda durduruyor.
Muhtemelen çağrı cevapla gibi falan özellikleri de var arkadaşlar. Herhangi bir uygulama desteğinden bahsedilmemiş. Tahminimden zaten bir uygulama desteği olduğunu düşünmüyorum. Ama fiyatına göre de güzel, böyle oyuncu severler için gerçekten şık bir kulaklık yapıldığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere 12 Temmuz Cuma günü BİM'de satılan ürünlerin bazılarını bir ön incelemesini yaptım. Eğer ki sizde bunların arasında bir satın aldığınız ürün varsa muhakkak aşağı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aktarın. Detaylı incelemesini istediğiniz bir ürün varsa da muhakkak yorumlarda, tekrardan söylüyorum, belirtmeyi unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.